YouTube'a videolar üretiyorsunuz. Dikey ya da yatay fark etmiyor. Yüklediğiniz videolar 0 izlenme ya da 500 izlenmeye geçmiyor. Peki neden? Bunu hiç araştırdınız mı? İşte bu video tam sana göre. Bu videoları nasıl daha fazla izleneceğini bu videoda göreceksin. Eğer kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen videomuza geçelim. Öncelikli olarak YouTube'a video yüklemeye başlıyorsun ama hedef kitlen ne bilmiyorsun. Yaptığın niş kimlere hitap ediyor? Hitap eden kitle ne zaman müsait? Yani senin attığın videoları ne zaman izleyebiliyor? Bunları öğrenmen gerekiyor. Nişini biliyorsun ve kitleni de biliyorsun. Şimdi seçtiğin niş ne? Örnek veriyorum, hayvan hibriti. Tamam mı? Bu hayvan hibritini dünyada çok fazla kişi yapıyor. Sen bunun analizini yaptın mı? Ne kadar analiz yaptın? Yani sen bu hayvan hibritini yaptın ama bir diğer insandan, yani diğer izletebilenden farkın ne? Aynı videolarını mı yapıyorsun? Diğer insanlar da aynı videolarını yapıyor. Mesela sen nişi, genel bir niş yapmaya başlıyorsun. Burada sana tavsiyem, yapacağın şey, videoların izlenmesini artmasını istiyorsan yaptığın nişi daraltman gerekiyor. Mesela ben hayvan hibriti mi yaptım? Yani hayvanları mı birleştirdim? Sen 3 tane hayvanı birleştir. Aynı ortamda farklı bir şey. Ya da biri 3 tane hayvan mı birleştirmiş? Sen bir tane eşya, bir tane hayvan, bir tane de yiyecekle birleştir. Yani aynı nişin, yani aynı içeriğin nişini daralt. Daha daralttığın için aslında yani sen onlardan ön plana çıkmaya başlayacaksın. Yaptığın şey bu. Geniş niş değil, YouTube'a dar bir niş gerekli arkadaşlar. Diğeri de videoları yüklüyorsun ama bir planın yok. Mesela bugün yükledin ya. Bir gün, yani her gün mü atacaksın videoyu yoksa 2 güne bir mi atacaksın? Bugün saat 8'de attıysan yarın 8'de de atacaksın. Ya da 2 gün sonra atıyorsan bugün 8'de attıysan 2 gün sonra 8'de atacaksın. YouTube'a bir gün at, bir gün atma, bir gün öğlen at, bir gün akşam at. Senin önerilmeni kesiyor arkadaş. YouTube diyor ki sen içerik üretiyorsan ben zaten bir çöplüğüm diyor, video çöplüğü. Sen bana içerik üreteceksen bana düzen vermen lazım diyor. Düzen ver ki diyor ben seni insanlara bir düzenle önerebileyim. Sen sabah, yani sen akşam 8'de attın, bir gün sonra 8'de attın, bir gün sonra 8'de attın, her gün 8'de atıyorsun. Diyor ki tamam sen artık içerik üretiyorsun. Ben bu bilgilerimi alıyorum. Artık senin içeriğine göre kitlelere, yani senin içeriğini analiz edip kitlelere önermeye başlıyorum diyor. Bunlar YouTube için çok önemli. YouTube sizden sadakatli bir video üreticisi olmanızı istiyor arkadaşlar. Bir diğer nedeni de gelecek olursak, insanlar YouTube'da bir ekranda 2 saniyeden daha fazla kalamıyor arkadaşlar. Hepiniz kendinizden pay için. Bir kaydırmaya başladığınızda sürekli kaydırıyorsunuz, kaydırıyorsunuz. İnsanları 2 saniyede kanala tutmanız gerekiyor. Yani siz bir içeriği gösterdiğinizde o izleyicinin o içerikte kalması gerekiyor. Siz 5 saniyelik bir animasyon yerine 2 saniyelik animasyonlar yaparak kanalınızdaki çok ciddi bir gelişme fark edebilirsiniz. Yapacağınız şey bundan sonra 5 saniyelik, yani yapacağınız şey 5 saniyelik animasyonlar yapıyorsanız bunu 2'ye indireceksiniz. Sahneler sürekli değişecek. Yani aynı mekan olabilir ama farklı açılardan 2 tane sahneniz olacak 5 saniye içerisinde. Bunu yaptığınızda emin olabilirsiniz ki çok fazla izlenme alacaksınız. Bir en önemli detay ise videolar üretirken üstünüzde, yani mesela benim şu an üstümde şöyle göreyim, Kolombiya yazıyor ya, bu olmayacak arkadaşlar. Bu sizin videoda gözükmeyecek. Eğer siz bir markayı gösteriyorsanız, eğer üstünüzdeki, yani şu duvardaki, yani şu prizin markası okunuyorsa bile bunu göstermemeniz lazım. Bunu gösterdiğiniz anda reklam olarak algıladığından dolayı size reklamı daha az vereceği için, yani siz bir markayı tanıtıyorsunuz aslında, istemeden de bir markayı tanıtıyorsunuz. Bunu YouTube algıladığı için size reklam vermeyi azaltacak. Niye? Adam tişört reklamı yapacak. Yani tişört reklamını yaptıracak ama benim üstümde farklı, bana gelirken farklı bir reklam. Bunu istemiyor YouTube. Bu yüzden üzerinizdeki giysiler tek renk, yani markasız olması lazım. İzlemenizi istiyorsa markasız olacak arkadaşlar. Bir diğeri ise analiz yapmıyorsunuz arkadaşlar. Video paylaştıktan sonra izleyiciler o videoda kaç saniye kalıyor, hangi saniyesinde çıkıyor. Bunu göstereceğim. Şimdi hemen ekrandan göstereyim bunu. Şimdi kanala video yüklediniz. Video ufaktan izlenmeye başladı. Zaten normal stabil gitmeye başladı. Videonuz eğer erişime geldiğinizde şuradaki kullanma, yani izlemeyi tercih edenlerin sayısı %70'lerde ise bunu daha fazla kişi önerecek. %60'da ise kendi bir analiz etmesi gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 900'e geliyor ama yaklaşık 2 gün, yani bir gün boyunca analiz ediyor videoyu. Bir günden sonra
daha fazla kişi öneriyor. Bu ilk yüklediğimde %65'lerdeyken YouTube yani 10.000 kişiye, 10.500 kişiye gösterdiğinde bu 59'lara düştü arkadaşlar. Bu demek oluyor ki yani YouTube bunu popüler yapabilecek kadar iyi bir video değil. Burada yapmanız gereken ne? Videodaki sahnelerin değişimini ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi 5 saniye, ben bu videoyu yaptığımda 5 saniyelikti. 2 saniyeliğini yaptığımda daha stabil olarak artmaya başladığını söyleyebilirim. Bir diğer videomuzun analizine gelelim. Akışta 7700 kez gösterilmiş. Görüntülenmesi 2900 arkadaşlar. Yani 3000 görüntülememiz varken 8000 gösterim almış. Bu video ilk paylaştığında yine 75'lerdeydi. Daha sonrasında izleyenleri kadar 38'e düştü. Bu da demek oluyor ki YouTube artık benim videolarımı analiz etmiş. Kendi kitlemi oluşturmuş. İlk yüklediğimde hemen şöyle bakalım. İlk yüklediğimde ne kadar? 254 kişi izlemiş. Bakın. Daha sonrasında yeni bir kitleye önermiş. 500'e çıkmış. Daha sonrasında videomun analizini devam ettirerek sürekli olarak artırmaya başlamış. Mesela 6 günde 3000 izlenmiş diyebiliriz bu videoyu. Sizlerin de burada yapması gereken bu. Bu insanlar bu videoyu ne kadar izlemiş? Ortalama 28 saniye izlemiş. Tıklayalım. Mesela ilk günkü izlenmelerim direkt çıktığında kendi takipçilerim önerdiğinde yani 34 saniyesini izlemiş. Yani yarı yarıya izlenmiş neredeyse. Daha sonrasında arttığında bakın ortalama görüntüleme sürem de düşmüş. Bu videoda ne yaptım? Videoda beğenme olarak söylemedim. İnsanlara beğenin tuşunu söylemedim. Yani daha az beğenildi ve dislike da aldı. Şimdi bizim hem izlenme oranımız düştü hem de dislike oranımız arttı. Yani videoyu beğenenler azaldı ve izleyenler de azaldı. Böyle olduğu için YouTube bunu önermek istemiyor daha fazla. Stabile bindiriyor. Görenler bunu izlemeye başlıyor artık. Son olarak analizde yapmanız gereken ise etkileşime gelin. Bu insanlar videoların nerelerinde çıkıyor? Mesela bakın %30'unu %41 izlemiş. %10 kişi videoyu tamamlamış. Bakın insanlar sıkılmaması için %30 saniye yeterli bir süre. Yani 30-35 arası içeriklerinizi üretmenizi tavsiye ederim. Eğer siz daha fazla üretiyorsanız içeriklerinizi gördüğünüz gibi izlenme oranlarınız ortalama, yani izleyicinin videoda kalma süresi düştüğü için YouTube artık bu videoyu önermeyi bırakacak. Ama bakın bu 30 saniyelik bir video olsaydı %40 bu videoyu tamamlamış olacaktı. Böyle olduğu için daha fazla izlenecekti. YouTube diyecekti ki bu videoyu izleyenler ekranda daha fazla kalıyor. Ekranda daha fazla kalıyorsa bu video daha iyidir diyecekti YouTube. Şimdi gelelim yatay videoya arkadaşlar. Yatay videoda yapmamız gereken ne? Yatay videonunki daha farklı. Erişim, yani bu daha fazla olabilir. Gösterim tıklama oranı bu kadar düşük olmamalı. Gösterim tıklama oranımız yaklaşık %10'larda olursa çok daha fazla izlenme olur. Ama bu videomuz güzel izleniyor. Çok daha fazla izlenmesi için gösterim tıklama oranı daha iyi olmalı. Kapak fotoğrafını değiştirerek bunu artırabilirsiniz. Etkileşime gelelim. Bakın 28 dakikalık bir videonun 5 dakikası izlenmiş. Bu kötü bir şey video için. Neden? Şimdi 28 dakikanın 5 dakikasını izlediğinde bunun %20'sini izliyor bir izleyici. Hatta %17'siymiş. Yani %17'sini izliyor. Ortalamaya baktığınızda bu %17 kötü bir değer. Ne yaparsınız? Bu videoya gelirsiniz. Tamam, bu videonun düşme anları var. Şu an aslında bu kanalın bir videosu. AI çocuk videoları nasıl yapıldı? Bakın ilk 30 saniyede insanlar gir çık yapmış. İnsanlar %41 kişi ilk 30 saniyede düşmüş. Yani kanaldan uzaklaşmış. Bu videoyu geçmiş. Öyle söyleyelim. Yapmanız gereken şey ilk 30 saniyede kitleyi elde tutabilirsiniz. Ben şimdi bu videoları artık gördüyseniz şunu yapmaya başlıyorum. İşte YouTube'da 0 izleniyorsan bunu bilmiyorsun. YouTube'daki izlenmelerin düştüyse bunu yapmıyorsun. Bu ayarı yaparsan izlenmelerin artar gibi sözler yaparsanız insanları daha fazla elde tutmaya başlarsınız. Artık ben de yapacağım içeriklerde bunu kullanacağım. Siz de görebilirsiniz ne kadar kanalda fark ettiğini. Bakın hemen buraya gelmiş, yükselmiş. Çünkü burada bir şey yapmışım. Geri düşmüş. Biraz yükselmiş. Çünkü bakın önemli noktaları, bunları analiz edin. Kendiniz bundan sonraki analizlerinizde. Mesela bu 7.39. Bakalım 7.39'a. Ne yapmışım? Yeni bir site tanıtmışım mesela. Tamam mı?
Bu siteyi ana ekranda hemen hızlıca geçirin. Birazdan olacaklar. Birazdan göstereceğim. İlk girişte seyirciyi tutmak için bunları yaparsanız daha fazla izlenme elde edeceksiniz. Videoda ne kadar durursa o kadar iyi olacak videolarınız. Bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, işte sağda soldaki tanıdıklarınızı vesaire kanalınıza zorla abone etmeyin arkadaşlar. Kanalınıza zorla abone olduğunda bu videoyu paylaştığınızda ana sayfasına düşecek. Ana sayfasına düştüğünde de bu insanlar bu videoyu izlemediğinde ne olacak? Görüntülenme var, izleme yok. Görüntülenme var, izleme yok. 100 arkadaşınızı zorla abone ettiniz. İşte toplamda YouTube 200 aboneniz var. 200 kişiye gönderdi bildirimi. Yani 200 kişinin ana sayfasına videonuzu düşürdü. 100 kişi direkt izlemeyecek. Bakın %50'ye düştü direkt. 100 kişiden de %50'si izlemese 25. Yani 50 kişi izleyecek videonuzu. YouTube diyecek ki daha kendi kitlesi, kendi aboneleri. Yani daha küçük bir kanal abone oluşturdu ama bunlar bile izlemiyor videosunu diyecek. Bu 550 aboneniz olsun, 50 kişiye önersin, 50 kişinin 40'ı izlesin, mükemmel bir orandır. Şuradaki son diyeceğim de düşüş noktalarını silin arkadaşlar videonuzdan. Hızlı düşüş noktaları neyse bunu kaldırın. Mesela insanlara bunu kaldırmam gerekir benim aslında. İngilizce olarak bir tane çocuk hikayesi yapacağım. Girişim mesela daha heyecan verici, daha böyle enerjik değil. Çünkü yani işten geliyorsun, yorgun olarak videolar çekiyorsun gibi düşünebilirsin. Bu bahane değil, bunu yapmayacaksın. Yaptığın içerikler düzgün olacak. Bir diğeri ise arkadaşlar kanalınızın ayarlarının tam yapılmamış olması. Hemen ayarlara geliyoruz, kanala tıklıyoruz. Bakın ikamet edilen ülke ve benim kanalımın anahtar kelimeleri. Kanalımla uyumlu aratmak istediklerim, insanların ne arattığında ne bulmasını, insanların hangi kelimeleri arattığında benim videolarımı bulmasını istediğimi bu anahtar kelimelere yazıyorum. Gelişmiş ayarlara geldiğinizde ise 3. taraf eğitimini bunu tüm şirketlere vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yapay zeka ile yani tüm şirketlere onay vermeniz gerekiyor. Yapay zeka ile içerik yapıyorsanız bunu paylaştığınızda yani buna bastığınızda içeriklerin arttığını emin olabilirsiniz. Ben yani kendim bu kanalda içerik ürettiğim için kendim yani yapay zeka ile değil normal böyle video çektiğim için bunu açmıyorum. Ama yapay zeka ile içerik üretiyorsanız bunu kesinlikle açmanızı tavsiye ederim. Özel uygunlukta bunları tamamen tamamlamadan videoyu paylaşmayın arkadaşlar. Gelişmiş özellikler de kimlik doğrulama yaparak bakın kimlik doğrulama yaparak YouTube'a çok daha fazla güven verebilirsiniz. Bu da size bir artı sağlayacağından emin olabilirsiniz. Yükleme varsayılanlarına geldiğimizde kanalda bir kanalı özetleyen videolarda açıklama olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de etiketler yani kanalınızla uyumlu etiketler olmalı. Siz %30 sabit etiket vermelisiniz. Hem kanalınızda hem videolarınızda short'ta yatayda hiç fark etmez. Hepsinde hani short'ta tamam etiket çok önemli değil ama olmasını tavsiye ediyorum ben. Olması güzel bir şey. Bu %30 hem kanalınızı anlatsın hem videonuzu anlatsın hem de abone toplasın arkadaşlar. Popüler bir konu olsun. Bu %30'u asla unutmayın. Bunlar kanalınızı geliştirmek için çok önemli detaylar. Daha sonrasında da gelişmiş ayarlardan video dilinizi seçin. Eğer siz İngilizce içerik üretiyorsanız bunu İngilizce, Türkçe üretiyorsanız Türkçe. Türkçe ve Türkçe. Bunları yapmanız gerekiyor. Niye? YouTube bunları farklı birilerine önereceğinde siz bunları çevirmek istediğinizde bunları çeviriyor YouTube sizin tarafınızda. Yani Amerika'daki bir vatandaş bunu Türkçe, video dili Türkçe, başlık Türkçe. Ben bunun çevirisini kullanıyorum İngilizce olarak. Amerika'daki bir vatandaşa direkt İngilizce olarak gösteriyor bunu. Girdiğinde Türkçe oluyor. O zaman da altyazı izliyor. Çünkü konu dikkatini çekiyor. Bunlar çok önemli detaylar arkadaşlar. Yapmamız gereken bir ayarda bizim banner resmi, profil resmi ve açıklamamız kanalımıza çok uygun olmalı. Neden? Bir insan girdiğinde tamam profil resminde bak beni bilgisayar başında yapay zekanın başında yani yapay zeka ile yaptığım bir görselde başında görüyor. Kanalıma giriyor. Kanala giriyor diyor ki bak YouTube otomasyon. Bak direkt YouTube otomasyon. Burada yapay zeka üretilen bir görsel. İşte yapay zeka ile YouTuber olma. Gördüğünüz gibi yani insan buraya girdiğinde bunu anlıyor. Geliyor açıklamama. Bu kanalda yapay zeka kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl profesyonel içerik üreteceğimizi adım adım öğreneceksiniz. Bak, direkt söyledim. Yapacağım bir şey söyledim. Sen bunu öğreneceksin. Geliyorum daha sonrasındaki benim kanal kapak fotoğraflarımı. Yani bak AI çocuk hikayesi demişim. Direkt çocuk koymuşum. Yurt dışı kanalı kurmak. Dünya bak dünya bilgisayar direkt can alıcı. Bunlar sabit olarak kalmamalı.
Aydan aya değiştirmeniz gerekiyor. Aydan aya değiştirdiğinizde bunları, mesela 2 hafta olmuş. Ben bunu 2 hafta sonra bu kapak fotoğrafını değiştireceğim. Niye? Çok daha fazla. Yani YouTube diyecek ki tam bak bu video bitmişti. Kanal kapak fotoğrafı değişti. Bir daha önereyim. Bir daha önereyim. Bu şekilde gidecek. Hayvan hibriti gördüğünde, yani yaptığım 2 hayvan sağlı sollu ortaya da çıkan hayvanı görebilecek. Direkt baktığında hayvanı bilemeyecek, yani ortadaki dikkatini çekecek. Yanlarına baktığında anlayacak hibrit olduğunu gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında dediğim gibi kanalınızın adı ve açıklaması için çevir. Yani Alman bir vatandaş bunu çok rahatlıkla görecek. Yurt dışından da izlenmeleriniz artacak arkadaşlar. Kısacası videomuzu toparlayacak olursak şimdiye kadar söylediklerim, YouTube'daki niş fikriniz çok geniş bir konuyu kapsamayacak. Geniş konunun belirli bir kısmını kapsayacak. Yani siz bir hayvan hibriti yapıyorsanız, videodan örnek olsun diye söylüyorum. Hayvan hibritinin genel geçer iki hayvanın, işte aslanla kaplanın karşılaşmasını yapmayacaksın. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek hayvanları farklı sahnelerle, bir tane değil birkaç tane yaparak senin nişini daraltman gerekiyor. Yani aslanla kaplan yapılıyorsa her zaman pireyle deveyi yap sen. Örnek veriyorum, farklılık olsun ve yine geniş kitleye hitap et ama senin konun dar olsun. Yaptığın içerikler hep aynı olsun. YouTube kanallarınızın ayarlarını tam yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu kanal ayarlarını da gösterdiğim gibi çok detaylı olarak yapmanız gerekiyor. YouTube sayfama girerseniz de kanal kurma rehberinden de neler yaptığımızı detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında videolarını analiz etmeniz gerekiyor. YouTube'daki izleyicileriniz ne kadar videoda kalıyor, ne kadar size geri dönüş sağlıyor, bunu görmeniz gerekiyor. Yaptığınız içerikte de en önemlisi izleyici 2 saniyeden daha fazla ekranda tutmayı başarabilmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle anlatmıştık. 5 saniyelik animasyon değil 2 saniyelik animasyon kullanarak sürekli sahne değişimi yaparak izleyicinin dikkatini çekmek. Bu video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.